Merhabalar arkadaşlar. Sizlere ait olan Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu yayınlarımızda finansal okuryazarlığı artırmak için sizler için yayınlar yapıyoruz ve Avax Coin izleyicileri de bu yayınlara oldukça ilgi gösterdiler. Bundan dolayı biz de onlara jest yapmak için Coin Bulucu ekibi olarak haftalık kapanış yayını yapmak istedik. Avax Coin izleyicilerine tekrardan teşekkür etmekle birlikte yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi her yayında birlikte çizimlerimizi yapıyoruz. Destek ve direnç seviyelerimize bakıyoruz. Coin'in yükseliş trendine girip girmediğini, düşen trendini kırıp kırmadığını, hangi seviyelere kadar yükselebileceğini, kar potansiyellerini ve düşüş gelmesi halinde nerelerde temkinli moda geçmemiz gerektiğini birlikte değerlendiriyoruz. Birlikte öğreniyoruz arkadaşlar. Siz bize destek verdiğiniz sürece biz de sizler için daha fazla yayınlar yaparız. Daha güzel içerikler çıkarırız arkadaşlar. Lütfen yayına başlamadan önce abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Avax Coin'in daha önce de çizdiğimiz grafiğinde görüldüğü üzere bakın bu şekilde bir düşen trendi var. Bu Avax Coin'in yükseliş trendine geçip geçmeyeceğini göstereceği trenddir arkadaşlar. Yani bu bir düşen trenddir. Avax Coin bu seviyelere kadar 30 seviyelerine kadar gelebilir. Ancak buralara gelmiş olması Avax Coin'in bir yükseliş trendine girdiğini göstermez. Tepe seviyelerden ortalama 150 dolar seviyelerinden yapmış olduğu düşüşün ana boğa görünümlü tepki hareketidir bu. Avax Coin bu seviyenin üzerine atmadıkça uzun vadeli yatırım için uygun bir coin değildir. Yani bu bütün coinler için böyledir arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum. Teknik analizin kendisi zaten bunu bize açıklıyor. Düşen bir trend varsa düşen trend yukarı doğru aşılmadıkça o coin yükseliş trendine geçilmez. Yükseliş trendine girmeyen bir coin'e de uzun vadeli yatırım yapılmaz. Sadece ana destek bölgelerinden aldığınız coin'i ana direnç bölgelerinden satmak suretiyle ayı piyasasında da bir kazanç sağlamayı öğrenebilirsiniz, kazanç sağlayabilirsiniz. Bizim de şu anda yapmamız gereken hareketlilik teknik manada budur arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir ana düşen trendimiz var. Majördeki trendin hedefi bugün itibariyle 30 dolar civarlarından geçmektedir. Ancak hangi zamansallıkta buna değecekse Avax Coin'in fiyatı da o zamana göre her gün değişkenlik gösterecektir. Bunu gelip gelmeyeceğini bilmediğimizden dolayı daha zamansallığı yakın olan destek ve direnç bölgelerimizle devam edelim arkadaşlar. Öncelikle Avax Coin'in bir ana direnç bölgesini ve ana destek bölgesini tespit etmeye çalışalım. Bildiğiniz gibi Avax Coin bu 10 dolar civarlarına gelmekle birlikte buralardan sürekli tepki almaktadır. Bakın piyasaya girdikten sonra buranın aşılmasıyla birlikte retest hareketini 10 dolar civarına yapıyor ve gördüğünüz gibi 60 dolar civarlarına geliyor. Buralardan yapmış olduğu düşüşte ise arkadaşlar yine 10 dolar civarlarına kadar düştükten sonra ATH seviyesi olan 150 dolar civarlarına kadar gidiyor. Yani biz burada ne bekleriz? Bu kadar önemli bir desteğin bir ana destek oldu. Bu ana desteğin test edilmesi durumunda tekrardan buralardan yukarı yönlü hareketlilik bekleriz. Gördüğünüz gibi 150 dolarlardan düşmesiyle birlikte buradan güzel bir yükseliş yapıyor. 2 kattan fazla yükseliş veriyor. Ve yine burayı test etmeyle birlikte bir yükseliş trendi kendisini oluşturuyor. Yani burada şöyle güzel bir görüntü var arkadaşlar. Bakın burada bir dip var. Burada bir ikinci dip var. Yani ikinci dibin bir yükseliş trendi oluşturacağını şuradan anlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde sert bir düşüş yapıyor. Bu destek seviyesinin altına iğne atıyor. Yani buradaki hacmi alıyor. Herkesi stop ediyor. Dolayısıyla burada da aynı zamanda iğne şeklinde bunun olması balinanın aslında malı çevireceğini, kimseye alım fırsatı vermek istemediğini ve grafikleri oluşturabilmek için bu hareketliliği yaptığını anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu bir yükseliş trendinin mum hareketidir arkadaşlar. Şimdi mum teknikleri, mum izleme, mum okuma grafikleri farklıdır. Biz bu yayınlarımızda trend analizlerine ve belli osilatörler üzerindeki indikatörlere bakıyoruz arkadaşlar. Mum yayınlarında talep olması halinde onları da yapabiliriz. Bu mum bize şunu gösteriyor. Bakın kendisini yukarı doğru çeken bir mum var. Burada balinanın bir al-sat hareketi yaptığını, malı diplerden kimseye vermemek için dip seviyeleri oluşturduğunu ve bunu buradan yükseltmek suretiyle daha yüksek seviyelere götürebileceğini ben okuyorum işin açıkçası. Dolayısıyla burada ikili dip gibi bir görüntü var. Buradan yapmış olduğu tepki 22 dolarlara kadar gittiyse arkadaşlar bu coin aynı seviyeden tekrardan dönüyorsa bu şu demektir. Yani bu 22 dolar seviyelerinin üzerine çıkması gerekliliğini teknik olarak bize söyler. Yani bunu yapmak zorunda mı? Tabii ki değil. Daha aşağı seviyelerden dönebilir. Ancak bilimsel anlamda eğer coin burada ikili dibini oluşturuyorsa ve buradan daha aşağı seviyelere gelmiyorsa amacı şudur arkadaşlar. Almış olduğu tepkiyle yaptığı seviyenin daha üzerine çıkmasıdır.
Bizim beklentimiz de zaten orta vadede 22 dolarların üzerinde bir yere bu coin'in gelmesidir arkadaşlar. Dolayısıyla ana desteğimiz 10 dolar civarlarından geçmektedir. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar 22 dolar seviyeleri bu coin'in aslında testere yaptığı bir piyasadır. Bu coin'in ben buradan başlatmış olduğu hareketliliğin 22 dolara kadar en azından ulaşacağını düşünüyorum. Ancak şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bakın coin'in çukurunu bulmaya çalışalım. Yani coin sonucunda hep bu desteğe gelip aslında buralardan dönmüyor. Buralarda bir çukur yapıyor. O çukurda insanları stop ediyor. Stop etmeyle birlikte de yönünü yukarı çeviriyor. Bakın şu seviyeler 14.50 seviyeleri bu coin'in çukur yerleri. Aslında buraya geliyor, ilk desteği buradan alıyor veya burayı kırmak istediğinde bakın burası direnç oluyor. Alt ana band destek oluyor ve direncin kırılmasıyla birlikte daha sert gidiyor. Ve bu sert gidişten sonra ilk olarak burada durduğunu görüyorsunuz. Yani bu coin için bu 14.50 seviyesi altı bir çukur yeri. Yani balinaların aslında burası mal topladığı yer. Teknik analizcilerin, bilimi ve tekniği çok iyi bilen analizcilerin mal topladığı yer çukur bölgelerdir arkadaşlar. Ben yaptığım yayınlarda genellikle bu çukur bölgelerini bulmaya, çizmeye çalışırım. Ve bu yayınlarda da sizlere nacizane öğretmeye çalışacağım. Burası balinaların, teknik olarak bu bilgiyi bilen insanların mal topladığı yerdir arkadaşlar. Bakın çukur bölgeye düştükten sonra bölgenin üzerine atmasıyla birlikte bir yükseliş oluşturuyor. Bakın çukur bölgeye iniyor. Çukur bölgenin üstüne çıkmasıyla birlikte bir yükseliş sergiliyor. Şimdi AVAX coin de yani bugüne kadar yaptığı yükseliş bir yükseliş falan değil arkadaşlar. Dipten almış olduğu tepki. AVAX coin ne zaman 14.50 civarlarının üzerinde kapanış yapmaya başlarsa o zaman hızlı bir şekilde 22 dolarlara gittiğini göreceksiniz. Dolayısıyla AVAX coin haftalık kapanışını direnç bölgesi seviyesinde yapmaktadır. Bunun üzerine atamadığı ihtimalde burada bir takım satışlar gelse de biz temkinli olacağız arkadaşlar. AVAX coin'e bir yükseliş çizeceğiz. Bu şekilde çizdiğimiz bir yükselen trendimiz var. Yani bu trend de henüz onay almış değil. Yani şu şekilde bir görüntü var arkadaşlar burada. Bu onay almış bir trend değil maalesef. Bu seviye tutar tutmaz onu bilemiyorum ancak görüntü güzel. Burada bir yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendi aşağı yönlü kırılmadıkça şu seviyenin ben üzerine atacağını ve hedefinin kısa vadede 22 dolarlar olacağını düşünüyorum. Tabi buradaki çizgiyi şuradan da çekebilirsiniz arkadaşlar. Daha dik bir görüntü oluşur. Ancak ben bu dik görüntüden ziyade şuradaki görüntünün daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şu görüntü daha güzeldir. Zaten bunu sola doğru uzattığınızda da yine bu şekilde bir görüntü oluşmaktadır. Ben trendinin bu olduğunu, bu trendinin de altına gelmemesiyle birlikte şurada yaşayacağı satışların bu trend destek seviyesine kadar yani 13 dolarlara kadar olabileceğini, 13-15 dolar arasında bir süre beklese de bu bölgenin kırılıp 22 dolarlara kadar gideceğini düşünüyorum. Arkadaşlar şurada söylediğim gibi bakın burada bir dip var. Dipten almış olduğu tepki hangi seviye? 22 dolar. Burada bir daha dip yapıyorsa ve çukur bölgesindeyse, çukur bölgesinde üzerine çıkmasıyla birlikte bu coin'in hedefi aslında şu seviyeyi kırmaktır. Yani bu coin ana desteğinden tepki alıyorsa amacı şudur arkadaşlar, 15'ten 17'den 14'ten dönmek falan değildir. Dönmez değil, dönebilir. Ancak bu coin'in teknik olarak açıklaması şudur. Yani herkes kendinden pay bitsin. Hata yapıyorsun, hatayı düzeltmek için daha fazla çalışıyorsun, daha başarılı oluyorsun. O da bu coin'de ana desteğine gelmiş. Ana desteğin yapacağı tepki de ne beklenir? Burayı kırmayı bekler. Eğer burayı kırmayı düşünmüyorsa zaten bu coin buradan daha aşağı seviyelere gitmesi gerekirdi. Dolayısıyla buradan aldığı destekle bu coin'in ana hedefi şu bölgeyi kırmaktır. Ve ben 22 doların bir şekilde üzerine çıkılacağını ve coin'in hedefinin yaklaşık olarak 30 dolarlar civarı olacağını düşünüyorum. Tabi dediğim gibi bu 30 dolarlar yani bu seviyede de gelebilir. Bakın burada 30 dolarları bize gösteriyor yakın zamansallıkta. Uzun vadede de gelebilir. Onu bilemiyorum. Ama benim burada çizdiğim şu. Burada bir yükseliş trendi var. Bu trend kırılmadıkça ben ilk olarak 22 doları kendime hedef yaparım. 22 doların da kırılmasıyla birlikte bu düşen trend ne zaman kırılırsa o zaman satarım. Tabii ki şu seviyeye geldiğinde burası yüksek riskteki satış bölgesi arkadaşlar. Bu bölgeye geldiğinde ben buradaki yüksek satış riskini gördüğümden dolayı bir satar kenara çekilirim. Üzerine atması ve günlük kapanış yapması halinde ürünü tekrardan alırım. Altına inmesi halinde de tekrardan satarım. Buradaki durum o zaman değerlendireceğimiz bir durumdur. Dolayısıyla bir yükseliş trendimiz var. Trend güzel bir şekilde işlemekte.
çukur bölgesi olan 14.50 seviyesinde durduğumuzu görüyoruz. Bu seviyenin yukarı doğru aşılmasıyla birlikte daha önceki çukurlarda ne yaptıysa, daha önceki çukurlarda yine söylüyorum ne yaptıysa bu çukuru geçmeyle birlikte de işte bu şekilde hızlı bir hareket göreceksiniz. Ve ben bu hareketin bu sefer şu seviyenin üzerinde, şu seviyelerde olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Benim coin'den beklentim bu yapacağı hareketliliğin şu seviyeye kadar olmasıdır. Yani ben coin'deki ana beklentimin 30 dolar olacağını, 30 doların da üzerine çıkması halinde artık bu düşen trendi kıracağından dolayı coin'in 55-60 dolarlara kadar, yani bu seviyelere kadar gidebileceğini düşünürüm. Ancak 55-60 dolarları takdir edersiniz ki ileri zamanlarda konuşmak daha doğru. Şu anda yapılan hareketliliği biz izlemeye çalışalım. Oralara geldiğimizde de yine birlikte bakarız arkadaşlar. Hayal peşinde olmayalım. Şu anda coinler ana tepki hareketlerini yapmaktadırlar. Yani 150 dolardan düşen bir coin 10 dolara düşmüş. Yani buradan 10 dolardan 30 dolara gitmesi bu coin'in boğa piyasasına geçtiğini göstermez. Arkadaşlar destek ve direnç seviyelerimiz bu şekildedir. Bu yükselen trende göre bunları izleyebilirsiniz. Şimdi şuna da değinmek istiyorum. Yayını da çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bütün görüntüleri kaldıralım. Coin'in yükselişte mi, düşüşte mi veya hangi durumlarda olduğuna bir bakalım. Bu coin'i diğer indikatörler ve osilatörler üzerinden de bir inceleyelim. İçimoku bulutumuz var. Benim için son derece önemli bir görüntüdür. Bu osilatöre göre coin'in neden gitmediğini, hangi seviyede durduğuna lütfen bakmanızı istiyorum. İndikatör bize şunu söyler. Bulut teorisine göre eğer bulutun altındaysa düşüş trendi, bulutun içindeyse kararsızlık bölgesi, bulutun üzerindeyse yükseliş trendi başlamıştır. Bulut teorisine göre coin bugün itibariyle direnç bölgesine gelmiştir. Yani 14.12 direnç bölgesidir. Bu bölge aşılamadığı için de satışla karşılaşmıştır. Şu anda AVAX coin bir kararsızlık bölgesinde, direnç bölgesinde 14.20'nin üzerine atmasıyla birlikte yükselişlerin daha sert olacağını söyleyebiliriz. Zaten bir önceki grafiklerimizden de gördüğünüz gibi 14.50 olarak görünüyordu. Burada da 14.12 olarak görülüyor. Yani bu seviyelerin üzerine günlük bir kapanışla, yani bugün gün olarak bunun üzerine atması durumunda yükselişler daha da sertleşecektir ve 22 dolarlara kadar gidecektir arkadaşlar. Şu seviye yine önemlidir, 17-18 seviyeler, ancak yükseliş trendimizi çizdik. Yükseliş trendimiz ilk bizi 22 dolarlara kadar götürecektir. Alttan çizmiş olduğumuz destek bölgesine kadar ürün inebilir. Oradan aldığı destekle hızlı bir şekilde ben bu bulutun üzerine atacağını ve pozitif hale geleceğini düşünüyorum. Bir başka indikatörümüze bakalım. Wave Trend Crosses Lazy Bear trendimiz. Arkadaşlar bakın burada dipten alım veriyor. Bu bölgelerde satım veriyor. Burada tekrardan al pozisyonu oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla Lazy Bear da bize coin'in yönünün yukarı olduğunu söylemektedir. Diğer indikatörümüze bakalım arkadaşlar son olarak. Bakın Moving Average Simple indikatörü. Bu da bize yönü gösterir. Ne zaman bunun üzerine çıkması halinde coin daha yüksek seviyelere gitmiştir. Bakın arkadaşlar burada coin üzerine atıyor ve daha yüksek seviyelere gidiyor. Yön olarak bakın, yani aşağısında yukarısında olarak bakmayın. Üzerine çıktığında bir yön oluşturuyor. Yani pozitif bir yön oluşturuyor. Yani burada stop olmuş hocam demeyin. Yöne bakın arkadaşlar. Burada da üzerine atıyoruz. Ne kadar aşağı gelsek de aşağı yukarı olarak ben bu indikatörü okumuyorum. Yön olarak bakıyorum arkadaşlar. Yön yukarıdır. Dolayısıyla burada üzerine güzel bir mumla atmıştır. Bir seviye daha yukarılara doğru bu coin'in gideceğini, şuraların bir ilk satış için ana direnç bölgeleri olduğunu, ancak ikili dip sebebiyle de daha yukarılara gitmek için buradan destek aldığını düşündüğümden dolayı buradan yapmış olduğu hareketlilikte 30 dolara kadar coin'in gidebileceğini düşünüyorum. İndikatörler de bize bu yönde olduğunu söylüyor. Arkadaşlar AVAX coin yorumumuz bu kadardır. Yön yukarıdır. Yükseliş trendimizi biz buradan çizdik. Bu trende göre izlemenizi ve trend kırılmadığı sürece kazanımlarınıza kaldığı yerden devam etmenizi size öneririm. Herkesin yatırımı kendine. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.